Evet, şimdi. Erken. Sen neyi soruyordun? Farklı partnerler eğer bizi boşanma süremizi etkiliyorsa bunun tamamıyla cerrahi bir işlem gerektirip gerektirmediğini nasıl anlarız? Şimdi erken boşalma 2 dakikanın altındaysa, şimdi aynı partnerde haftada 2 defa cinsel ilişkiye giriyorsan, buna rağmen erken boşalıyorsan, 2 dakikanın altında boşalıyorsan, burada bir erken boşalma problemi var demektir. Aynı partner haftada 2 defa ve her defasında, hemen hemen her defasında 2 dakikanın altında kalman lazım. Bu erken boşalma problemin var demek için bu kriter olması lazım. Ama erken boşanma ameliyatı olsan bile çok efsane ve seni çok çok heyecanlandıran bir kadınla birlikte karşılaştın diyelim, tamam mı? O kadar çok heyecanlanabilirsin ki penis dışındaki diğer faktörler o kadar ön plana çıkabilir ki erken boşalabilirsin. Bu normal kabul edilebilir. Ama aynı kadınla haftada 2 defa ve uzun süre, en az 6 ay mesela, uzun süre içerisinde hala ilişkide sürekli olarak problem yaşıyorsan, o zaman erken boşanma problemi var demektir. Evet. Şimdi erken boşalma cerrahisini anlatmak için şöyle bir penis resmi çizelim. Evet. Resim biraz kötü. Ameliyatımızı resimden daha iyi yapıyoruz. Merak etmeyin. Evet. Burası üretra. Burası frenulum bölgesi. Frenulum bölgesinde şöyle çizelim biz. Alttan gösterelim. Burası videoda çıkıyor mu? Evet. Evet. Nerede kalmıştık? Bir önceki videomuzda erken boşalma ile ilgili mekanizmaları anlatmaya çalıştık. Bu mekanizmalar sadece boşalma değil, yani biz beynimiz nasıl çalışıyor, biz nasıl karar veriyoruz? Yani bir cinsel ilişkide hangi basamağa geldiğimizde boşalma gerçekleşiyor? Bununla ilgili nörolojik süreçler nedir? Bunu biraz anlatmaya çalıştım. Basit anlatmaya çalıştım. Çünkü temelleri anlamak çok önemli. Temelleri anlarsak neyi beklememiz gerektiğini, bu ameliyat için doğru aday olup olmadığımızı çok daha iyi anlayabiliriz. Şimdi testlerimizi yaptık. Siz de videomuzu izlediniz. Evet, ben bunu adayım dediniz. Krem kullandınız ve krem kullandığınız zaman da boşalma sürenizi 2 dakikanın ötesine çıkartabildiniz ve bu sizi tatmin etmeye başladı. Tamam, o zaman adaysınız. Peki biz ne yapıyoruz? Şuraya bir tane şöyle beyin çizelim. Bu beyin sapı. Şimdi bu da penisimiz. Bakın. Penisin sırtında bizim dorsal nöral sinir ağımız var. Bu sinir ağından penisin bu glans bölgesine doğru sinirlerimiz gelir. Ve bunun aşağı yukarı orta bölgesinde ana bir dal ayrılır. Bu ana dal gelir, burada küçük saçaklara ayrılır ve glansın alt bölgesine doğru ilerler. Glansın alt bölgesi dediğimiz yerde tam şurada, gözüküyor mu orada bilmiyorum. Şurası idrar yolu. Penise şu an alttan bakıyoruz. Alttan baktığımızda şurada bir bant vardır. Bu bantın adı frenulum. Evet. Şimdi 2008 yıllarında PubMed'e baktığınızda, PubMed'de şu an kendiniz de bakabilirsiniz. PubMed. PubMed uluslararası tıp literatürlerinin en saygın yayınlarının bulunduğu yerdir. Burada eğer primary ejaculation diye arattığınızda, primary ejaculation surgery diye arattığınızda karşınıza bu anlattıklarımıza benzer birçok tıbbi makale çıkacaktır. Ama 2008 yılında böyle bir makale bile yoktu. Bu makaleler çıkmaya başladıktan sonra bunlar arasında en ünlüsü penisin dorsal sinirleri üzerinde yapılan cerrahi işlemlerdir. Bizler ne yapıyoruz? Penisin ameliyatta, penisin hemen şu sırt kısmında 2 santim kadar bir kesi diklemesine açtıktan sonra bu sinir dokularına ulaşıyoruz. Yapılan çalışmalar şunu göstermiştir. Diyorlar ki erken boşalan insanlarda bu penis sırtında geçen sinirlerin çapları
normal popülasyona göre daha kalın olduğu ve bu yüzden penisin ucunda vajendeki sürtünmeye bağlı olarak penisin ucundan beynimize giden sinyallerin çok daha fazla iletildiği ile ilgili bir görüş bildiriyor. Ve dediğim gibi son derece saygın bir indekste yayınlanıyor. Saygın dergilerde yayınlanıyor. Ama şunu söyleyeyim, kendi pratiğimizde ki bu ameliyatı 2010 yılından beri yapıyorum ben. Ki o zaman makalesi bile yoktu. Kendi pratiğimizde bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Yani erken boşalıyorsa insan, bu sinirler çok kalındır, o yüzden biz cerrahi işlem yapıyoruz dersem bu doğru olmaz. Buna katılmıyorum ama buna katılmadığınız bir şey de bilimsel olarak ispat etmek gerçekten son derece zor. Peki nedir bu? Peki bizim sürecimiz nedir? Bir sinire, geçen videoda anlattım ya sizlere, bir -90 milivolta kadar olan bir yükselmeden sonra bir pik yapar ve bu sinirin aksonundan beynimize doğru, evet artık boşalmam gerek, evet artık benim dayanma noktamı geçiyor noktasındaki bilgiyi bu sinir iletmeye başlıyor. Bir sinirin frekansı arka arkaya iletebileceği sinyalinde bir sınırı vardır. Her zaman için sinirin kalın olmasını beklemek, çünkü kalın olduğu zaman daha çok lif geçiyor anlamına geliyor diye düşünebilirsiniz. Kalın olmasına gerek yok. Bir sinir üzerindeki impulsun frekansı da artabilir. Bu frekans elbette bu penis başındaki reseptör dediğimiz duyargalarla, duyu organlarıyla da ilişkilidir. Şimdi öyle ya da böyle siniriniz kalın ya da ince ya da impuls miktarınız fazla ya da az. Önemli olan nedir? Beyninize geldiği zaman bu boşalmayı tetikleyecek en önemli faktörün burada olduğuna öncelikle biz karar verdik mi? Bir önceki videoda bu karar nasıl vereceğimizi hatırlıyorsunuz. Biz burayı lokal anestezi kremlerle, eczanedeki herhangi bir lokal anestezi krem olur, sürdünüz, yarım saat beklediniz ve ilişkiye girdiniz, boşalma süreniz uzadı mı? Evet, o zaman problemimiz bu sinirdir. Biz bu kararı doğru şekilde verdik demektir. Tamam, o zaman ben sizin beyninizdeki kendi ne çocukluğunuz ne psikolojik probleminiz, bunların hepsi bir tarafa ayırıyorum ve sadece buraya odaklanabiliyorum artık. Demek madem problemim benim sinirlerde, o zaman ben bu sinirlerin iletimini yavaşlatacağım. Nasıl yavaşlatacağım? Ne demiştik size bir önceki videoda? Bir aksonumuz var, bir sinir hücresinin aksonu var. Pardon, bir gövdesi var. Bu gövdeden çıkan bir akson var. Bu gövde üzerinde dendrit dediğimiz yapılarımız var. Bizim bu ileti yolunun durması lazım ki reseptörlerden, burada reseptör olsun, reseptörlerden dendritlere giden bilgiler azalsın. Reseptör nerede? Penis başında. Beyin, nöronlar nerede? Beyinde bizi bekliyor. Omurilikte bizi bekliyor aslına bakarsanız. Ve biz bu giden bu yolakların yavaşlatmamız lazım. Buradaki sinirleri tamamen yok etmek istemiyorum ben. Buradaki duyuyu tamamen sıfırlamak istemiyorum. Çünkü sonuçta siz bu işten zevk de alabilmeniz lazım. Ama o kadar çok fazla ileti beyne ulaşıyor ya da beyindeki organizasyon o kadar fazla etkiliyor ki buradaki iletinin yavaşlaması lazım. Ve biz bunu nörotomi dediğimiz bir işlemle, bu ki burada birden fazla 2 tane ana sinir etrafında da kişiden kişiye değişmekle beraber 6 ile 8 adet kadar da daha ince sinir ağlar var. Bunlardan 1 milimetrenin üzerinde olanları tamamen kesip küçük bir sütürle tekrar tutturuyoruz. Tekrar nörografisini yapıyoruz. Çok ince olanları da tamamen kesip bırakarak nöral iletiyi azaltıyoruz. Şimdi anatomik olarak kendinizde de bunu fark edersiniz. Bunu ilişkide fark etmek zor ama mastürbasyonda daha net anlayabileceğiniz bir şey var. Şu bölge, tam frenulum olduğu bu bölge, penis başındaki en erojen bölgedir. Bunu kendinizde çok rahat test edebilirsiniz. En duyarlı yer bu. Hatta bazen hastalara şunu söylüyorum. Krem sadece buraya sür bakalım. Senin işine yarıyor mu diye. Bazen hastalar sadece buraya lokal anestezi krem sürerek bile cinsel ilişkilerini uzatabildiklerini ifade etmişler. O yüzden bu bölge benim için çok önemli. Şimdi literatüre baktığımızda ne dedim size? Dorsal nörotomi denilen, selektif nörotomi denilen makaleleri PubMed'de bulabilirsiniz. Ne demek diyor? Buradaki sinirlerin kesilmesiyle ilgili bir işlemdir. Tamam, bunu kesiyorsunuz. Buraya giden sinir zaten buradan çıkıyor ve burayı uyarıyor. O zaman ben buranın duyusunu da zaten bunu keserek engellemiş olabilirim. Ama burada gözden kaçırabileceğimiz ince sinirler olabilir. Anatomik varyasyonlar olabilir. Penisin bu sinir dağılımı ile ilgili anatomi çok fazla çalışılmış bir konu değildir.
Bununla ilgili makaleler evet PubMed'de var ama yeterli seviyede değil. Böyle bir işlemi birkaç defa değil, ben bir defa da sonuçlandırmak istediğim için dorsal nörotomi ile birlikte buradaki frenilektomi işlemini de gerçekleştiriyorum. Bu frenilektomi ne demek? Şuradaki dokuyu tamamen buradan çıkartıyorum. Anatomik, görsel anlamda bir probleme asla neden olmuyor. Buradaki dikiş izleri bir yıl sonra bulmanız çok zordur. Bulamazsınız. Başlangıçta tabii ki kızarık olur. Sonuçta kesip dikmişsiniz. Ama iyileştikten sonra bunları tespit etmeniz son derece zordur. Şunun altında bir yumuşak bir doku vardı. Bu yumuşak dokudaki sinir uçlarında temizlenmesini sağladıktan sonra ameliyatınız bitmiş oluyor. Toplam ne kadar sürüyor? Bu işlemin toplam süresi 30 dakikadır. 30 dakika sedasyon altında, sedasyon artı lokal anestezi altında bu işlemimizi yaptıktan sonra hiçbir şekilde konaklamanıza bile gerek kalmadan taburculuğunuzu sağlayabiliyoruz. Kalkıp yürüyerek evinize, işinize gidebilirsiniz. İşlemin başarılı olduğuna dair ilk işaret penis başındaki duyu kaybıdır. Dokunduğunuz zaman eskisi kadar duyarlı olmadığını hissedersiniz ve bu işlemden tam bir ay sonra da cinsel ilişkiyi test etmenize biz izin veririz. Son derece prensipleri basit, gök gürülüyor, inşallah sesi bozmuyordur. Prensipleri son derece basit, uygulaması kolay. Doğru hastayı seçtiğimiz zaman, o yüzden sizin anlamanız çok önemli. Neyin için yaptığımızı, neden testler yaptığımızı, neden kremleri yokladığımızı. Doğru hastayı seçtiğimiz zaman da son derece yüz güldürücü cerrahi bir işlemdir bu. Bu işlemle ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi, acaba ereksiyonla ilgili bir problemi olacak mı gibisinden sorular. Hayır, ereksiyonun mekanizması bunlarla hiçbir ilgisi yok. Ereksiyonu penisin tam içindeki hidrolik bir mekanizma sağlar. Bu hidrolik mekanizmanın damarlarının girişi buradadır. Buradan beslenir ve boşalır. Hiçbir şekilde sizin ereksiyonunuzla ilgili bir sıkıntıyı yaşamazsınız. Onun dışında bir önceki videoda hatırlarsanız bir buradaki gibi bir nöron çizdim. İşte bulunduğunuz ortamın ambiyansı, kadının kıyafeti, kokusu vesaire sizi etkileyen bir sürü şeyden söz etmiştim. Oradaki en önemli faktörlerden bir tanesi strestir. Bu ameliyattaki karşınıza çıkacak en büyük problem nedir biliyor musunuz? Biz penisteki bu sıkıntınızı çözeriz. Bu çözülür. Bunu çözmek problem değil. Cerrahisi son derece basit aslına bakarsanız. Ama siz bu ameliyatı olduktan sonra, bir ay sonra yağmur da yağacak günü buldu. Ameliyatınızın sonucunu merak edip test etmek istiyorsunuz ya. Gözünüzün ucunda saat olmamalı. Acaba ameliyat başarılı oldu mu? Acaba kaç dakika olacak? Bu psikolojiye kendinizi sokmamanız lazım. Çünkü dedim ya, boşalmayı sağlayan tek şey burası değil. Biz problem büyüğünün burada olduğunu tespit ettikten sonra buraya yöneliyoruz ama eğer siz dikkatinizi böyle bir strese çevirirseniz problemin büyüğü artık bura olmaktan çıkar. Sizin stresiniz daha büyük bir problem olmaya başlar. Eğer bunu yapmazsanız dokunduğunuzda da penis ucunda zaten duyunun azaltıldığını, erojen hislerin her yönde azaldığını hissettikten sonra artık işi akışına bırakmanız lazım. Olayımız basit. Siz de kendinizi rahat bıraktığınız takdirde bu ameliyattan son derece yüz güldürücü sonuçlar almak mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.